Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir el açması börek tarifimle geldim. Yapılışı bir o kadar kolay olan börek tarifimin buyurun yapım aşamalarına geçelim. Böreğin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı kadar instant maya, 2 çorba kaşığı kadar da toz şekerini ilave ettim. Şeker ve maya eriyinceye kadar çırpıcıyla karıştırıyorum. Daha sonra içerisine unumun büyük bir bölümünü ilave ettim. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz kullanıyorum. Tarif için toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Sizin tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hazırlayacağınız böreğin hamuru oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun kıvamını daha yakından göstermeye çalışacağım. Ben hamurumu yoğururken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar hamur yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada da bir 3-4 dakika kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun pürüzsüz bir kıvamda olması oldukça önemli. Hamuru yeteri kadar yoğurdum ve toparladım. Hamuru mayalandırılması için bekletmiyorum. Hemen bir kesme aparatıyla hamuru parçalara ayırıyorum. Yapmış olduğum tarif için toplamda 12 tane el açması börek elde ettim. Parçalara ayırmış olduğum hamurları ellerimle silindir boyutuna getirerek bu şekilde yuvarlıyorum. Tamamını bu şekilde hazırlayıp kenarda bekletiyorum. Dilerseniz yuvarlak şekli verip de o şekilde hazırlayıp kenarda bekletebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi tarif için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hamurların şeklini bu şekilde hazırlarken içerisinde kullanacağım yağ karışımından bahsetmek istiyorum. 150 gram kadar eritmiş olduğum tereyağın içerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Şekil vermiş olduğum hamurları yağın içerisine bu şekilde batırıp yağlandırarak hemen içerisine alıyorum. Hamurların mutlaka kuru kalmamasına dikkat edin. Hamurları açmanız bir o kadar kolaylaşacaktır. Tamamını bu şekilde yağladım. Hemen üzerlerini streçle kapatarak en az 20 dakika kadar içerisindeki yağın çekmesi için bekletiyorum. ...20 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi hamurlar da çok güzel bir şekilde dinlendiler. Yumuşacık bir hamur olduğu için çok kolay bir şekilde açılacaktır. Hamurları teker teker açma işlemine başlıyorum. Ellerimle hamuru açabildiğim kadar incelikle açmaya başlıyorum. Böreklerinizi hamurlarını ne kadar ince açarsanız yapmış olduğunuz börekler de bir o kadar kat kat ve tel tel olacaktır. Hamuru yeteri kadar incelttikten sonra içerisine rendelemiş olduğum kaşar peynirinden bir miktar kadar daha serpiştiriyorum. Hemen kenar kısımlarını ortada birleştirerek bu şekilde katlıyorum. Hamuru bu şekilde katladıktan sonra ortaya doğru hamuru bastırarak yuvarlak bir form veriyorum.
Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alarak bu şekilde hazırlıyorum. Ben böreklerimi kaşar peynirli olarak hazırlamayı tercih ettim. Siz dilerseniz beyaz peynirli, patatesli veya ıspanaklı iç harçları olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Dilediğiniz gibi dilerseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz böreklerinizi. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilir, kanalımın büyümesinde de aynı zamanda yardımcı olabilirsiniz. Böreklerin tamamının şeklini verip hazırladıktan sonra hemen üzerlerini temiz bir poşetle örterek en az 20 dakika kadar tepsi mayasında bekletiyorum. 20 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi ortasını bu şekilde çukurlar açıyorum. Dilerseniz çukur açtığınız kısımlara kaşar peyniri rendesi de ekleyebilirsiniz. Üzerlerine bir tane yumurta sarısının içerisine yarım çay kaşığı kadar pekmez ilave ettim. Üzerlerin daha güzel bir şekilde kızarabilmeleri için fırça yardımıyla böreklerimin her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. Yumurta sarılarını sürerken önceden fırınımı ısıttım ve ayarladım. 190 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar böreklerimi fırına göndereceğim. Üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben mavi haşhaş tohumuyla süslemeyi tercih ettim. Dilerseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Tepsim artık fırına gitmesi için hazır. 190 derece ayarladığım fırında üzerleri kızarana kadar fırınımda pişirdim. Gerçekten muhteşem oldular. Nar gibi kızarmışlar. Pamuk gibi tel tel ayrılan kat kat şahane bir börek tarifi hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Dilerseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz beş çaylarınızda çocuklarınızın beslenmesi için hazırlayabileceğiniz oldukça kolay bir börek tarifi hazırladım bugün. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.